Cümleten selamun aleyküm hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere dikişsiz iki şiş çok güzel bir patik modelinin baştan sona anlatımını yapacağım. Ben patiğimde piyasada rahatlıkla bulabileceğiniz patiklik iplerden kullandım. Böyle koyu pembe, krem ve yeşil tonlarında. Şişlerimi ise 3 numara hanımlar, böyle kısa iki şiş ile yaptım. Hemen modelimi de göstereyim sizlere. Buyurun. Modelimiz bu şekilde. Çok güzel, çok hoş, şık bir patik oldu hanımlar. İki şiş ile yapıldı. Burun kısmında, arkalarında ve bakın bu taban bölümünde tamamen haroşa örgü uygulaması yaptım. Sadece bir modeli tarafında ön yüzde düz, arka yüzde ters örgü uygulaması kullandım. Modelimiz böyle oldu. Hanımlar, bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Hatırlatmak isterim hanımlar, videonun başında söylemek isterim. Patiğimizin bu taban kısımları normalde misinalı şiş ile yapılabiliyor. Fakat ben misinalı şiş kullanamadığım için taban bölümünde de böyle kısa 4 tane şiş kullanarak patiğimin tabanını ördüm. Videonun başında da bunu söyleyeyim ama dediğim gibi misinalı şişlerle çok daha rahat yapılabilir. Ben hemen patiğime başlamak istiyorum. Burun kısmından başlayacağız. Şöyle 8 ilmek atarak. Bakın ipimin ucuna minik bir miktar ip bıraktım. 8 adet ilmeğimi atıyorum. Şu 6. ilmeğimiz. Şu 7. Şu da 8. ilmeğim. Hemen ipimin ucunu şöyle bir tane bağlayacağım. Hanımlar, burun kısmında tamamen haroşa örgü uygulaması yapacağız. Örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örünce haroşa oluyor. Hem ön hem de arka yüzde ters örgü örünce yine haroşa oluyor. Ben örgümün her iki tarafında da düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Bu aşamada ilk ilmeğimi örmeden aldım. Haroşa olduğu için diğer ilmeklerimi normal düz olarak örüyorum. Geri döndük hanımlar. Şimdi ön yüzdeyiz. Ön yüzde olduğumuzu şöyle kabul ediyorum. Başlangıç ipimiz sol taraftaysa ön yüzdeyiz demektir. Ön yüzde artırmalara başlayacağız. Artırmalarımızı ilk iki ilmeğin ördükten sonra yapacağız. Bir de son iki ilmek kalana kadar örüp böyle yapacağız. Kenar ilmeğimi aldım. Bakın baştan ikinci ilmeğimi ördüm. Hemen artırmamı yapıyorum. Son iki ilmek kalana kadar öreceğim yine. Hemen buraya da hanımlar artırmamı yapıyorum. Sağ ve sol kenardan artırmamızı yaptım. Kalan iki ilmeğimi düz örüyorum. Şişimde böylece 10 ilmeğim oldu. Şimdi geri döndüm hanımlar. Arka yüzdeyiz şu anda. Arka yüzde artırma işlemi yapmıyoruz. İlmeklerimizin tamamını normal haroşa olarak öreceğiz. Şöyle artırdım ilmeğimi de normal örüyorum. Hatta bu yarım geldi. Şöyle düzelteyim ilmeğimi. Artırma sadece ön yüzde yapılıyor. Arka yüzde de gördüğünüz gibi ilmeklerin hepsini haroşa örüyoruz. Geri döndüm. Ön yüzdeyim, artırmaya devam edeceğim. Kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Hemen artırmamı yaptım. Son iki ilmek kalana kadar öreceğim. Bakın son iki ilmeğim kaldı. Tekrar artırmamı yapıyorum ve kalan iki ilmeğimi normal düz örüyorum. Ön yüzde de artırmamızı yaptık. Bu defa 12 ilmeğimiz oldu. Şimdi arka yüzdeyim. Arka yüzde de hanımlar ilmeklerin tamamını haroşa öreceğiz. Ön yüzde ilk iki ilmeği ördükten sonra artırıyoruz. Bir de son iki ilmek kalana kadar örüp öyle artırmalarımızı yapıyoruz. Bu şekilde hanımlar. Tekrar ön yüzdeyiz. Artırmalara bu şekilde devam edeceğiz. Arka yüzde haroşalarımızı öreceğiz hanımlar. Şişimizde 8 ilmek olarak başlamıştık. 12 ilmeğimiz oldu. Ben bu modelime hanımlar şişimde 26 ilmeğim olana kadar artırdım. Artırmalara devam ettim. Bir de esnek bir model o hanımlar. Taban haroşa olduğu için esnek bir model. Ama dileyen 28 ilmek olarak da yapabilir. Dileyen 30 ilmek olarak da yapabilir. Hani bu tamamen ölçülerinize göre değişiklik gösterebilir. Ben 28 ilmek olarak yaptım. Gördüğünüz gibi gayet de esnek oldu. Bakın şöyle de göstereyim. Gördüğünüz gibi hanımlar gayet de esnek oldu. Şimdi hanımlar artırmalarımızı yapalım. Gelelim sonra beraber modelimize başlayalım. Evet hanımlar, 26 ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım. Arka yüzde de yine 26 ilmeğimi haroşa olarak ördüm. Ön yüze geldim. Modelimize başlayacağız. Yeşil ipimi ekleyeceğim.
Bu aşamada hanımlar ön yüzde düz, arka yüzde ters öreceğim ilmeklerimi. Yeşil ipimle ön yüzdeyim. İlmeklerimi düz olarak örüyorum. Bu şekilde ilk 2 ilmeğimi ördüm. Hemen yeşil ipimin ucunu şöyle kendine bağlayacağım, patiğim sökülmesin diye. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi yeşil ipim ile düz olarak öreceğim. Ön yüzdeyim. İlmeklerimi düz örüyorum. Modelimizde ön yüzde 1. sıradayız. Geri dönüyorum hanımlar. Arka yüzdeyim. Modelimde 2. sıra. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Devamında gelen ilmeklerimi arka yüzde ters örüyorum. Modelimin 2. sırasında arka yüzde ilmeklerimi sırasıyla ters olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ters ördüm. Geri dönüyorum. Ön yüzdeyim ve modelimde 3. sıradayım. Yine hanımlar bu sıramızda ilmeklerimizi düz öreceğiz. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi düz öreceğim. Modelimizin 3. sırası. Bu şekilde devam ediyorum. Düz örgü olduğu için hanımlar hızlıca örüyorum buraları. Sonuncu ilmeğimi de yine düz ördüm. Geri dönüyorum. Şimdi de arka yüzdeyim. Arka yüzde 4. sıradayız hanımlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yine bu sıramda ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de yine ters ördüm. Geri dönüyorum hanımlar. Şimdi modelimizde ön yüzde 5. sıradayız. İp değişikliği yapıyorum. İlk 4 sıramı yeşil ipimle ördüm. Modelimde 5. sıramda krem ipimi elime aldım. Hanımlar ilk 2 ilmeğimi normal krem ipimle düz olarak öreceğim. Şu 1. ilmeğim, şu da 2. ilmeğim. Ben 26 ilmek başladım hanımlar. 26 ilmek yaptım. 2 ilmek düz örerek modele başlayacağım. 28 ilmek yapanlar 3 ilmek örerek başlayacaklar. 30 ilmek yapanlar da 4 ilmek örerek başlayacaklar. Ben 2 ilmeğimi ördüm. Şimdi önde 3 tane yeşil ilmeğim var. Bakın 1, 2, 3. Ortanca ilmeğimin 4 ilmek altına ineceğim. 1, 2, 3. Bakın krem olan yere kadar geldim. 4. Buradan şişimi takıyorum ve krem ipimle uzun bir ilmek çıkarttım. Ardından öndeki şu 3 ilmeğimi hanımlar bakın yeşil ilmeğimi örmeden sağ şişime alıyorum. Bu krem uzun ilmeğimi bu 3 yeşilin üzerinden atlatıp arkada bıraktım. Bu şekilde. Yanına bir ilmek krem ipim ile düz örüyorum. Ardından yine aynı işlemi yapacağım. 3 tane yeşil ilmeğim var. Ortadaki ilmeğimin 4 ilmek altına iniyorum. 1, 2, 3. Bakın şu kremli olan yere girdim. Buradan krem ipimle uzunca bir ilmek çıkarttım. Şu öndeki hanımlar 3 tane yeşil ilmeğimi örmeden sağ şişime alıyorum. Bu krem ilmeğimi 3 tane yeşilin üzerinden atlattım. Bakın ikinci modelimizi de kurdum. Yanına bir ilmek düz örüyorum. Krem ipimle ördüm. Tekrardan ortadaki 3 ilmeğimin, bakın ortanca ilmeğimin böyle 4 ilmek altına iniyorum buraya. Uzunca bir ilmek çıkartıyorum buradan. Ardından öndeki 3 ilmeğimi örmeden hanımlar sağ şişime aldım ve bu krem ilmeğimi 3 ilmeğin üzerinden atlatıyorum. Yanına bir ilmek düz ördüm. Devam ediyorum. Bu 3 ilmeğimin tam ortadaki ilmeğimin bakın ortanca ilmeğimin 3 ilmek altına 4 ilmek altına indim. Buradan şöyle uzun bir ilmek çıkartıyorum ve sıradaki 3 tane ilmeğimi bakın örmeden sağ şişime aldım ve bu krem ilmeğimi 3 ilmeğin üzerinden atlattım. Yanında bir tane düz ilmeğim var. Devam ediyorum yine. Öndeki üçlü ilmeğimin ortancası. 4 ilmek altına inerek uzun bir ilmek çıkartıyorum. Sonra bakın hanımlar bu ortadaki 3 tane yeşil ilmeğimizi örmeden sağ şişimize alıyoruz ve krem ilmeği üzerinden atlatıyoruz. Modelimizde 5. sıramız bu şekilde yapılıyor hanımlar. Aralarda birer tane krem ilmeğimiz var. Tekrardan krem ilmeğimi 3 yeşilin üzerinden atlatıp arkada bıraktım. Son bir kenar ilmeğimi düz ördüm. Şimdi geri döndüm.
Modelimizde arka yüzde ve 6. sıradayız. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum hanımlar. Arka yüzde ilmekleri ters öreceğiz. Sadece 3 tane yeşil ilmeğimiz var gördüğünüz gibi. Sadece ortadaki yeşilleri örmeden alacağız. Bakın ilk yeşil ilmeği ters ördüm. İp benden tarafta, ortadaki yeşilimi örmeden alıyorum. 3 tane ilmeğimi bakın tersten örüyorum. Ters olarak bir tane yeşilimi örmeden sağ şişimi alıyorum. 3 ilmeğimi krem ipimle ters örüyorum. Bir yeşilimi örmeden sağ şişimi aldım. 3 kremimi örüyorum. Bu ortadaki yeşilimi örmeden sağ şişimi alıyorum. 3 ilmek ters ördüm. Bir yeşilimi örmeden sağ şişime aldım. Modelimizin arka yüzde 6. sırası da bu şekilde yapılıyor. Son ilmeklerimin hepsini de ters olarak ördüm. Geri dönüyorum. Ön yüzde hanımlar, modelimizde 7. sıradayız. Bu sıramızda da pembe ipimizi ekleyeceğiz. Şöyle pembe ipimizi hazırlayayım, önüme koyacağım. Hanımlar, bu birer tane yeşil ilmeğimiz vardı. Bu yeşil ilmeklerimize çiçeklerimizi yapacağız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İkinciyi ördüm. Üçüncüyü de ördüm. Bu yeşil ilmeğimin üzerine bakın pembe ipimi ekliyorum. Bir ilmeğin içinden 3 ilmek çıkaracağım. Bakın bir ilmek çıkarttım. İpimi şişime bir kere doluyorum. Aynı yerden bir ilmek daha çıkarttım. Sonra bu pembe ipimin ucunu patiğim sökülmesin diye krem ipime bağlıyorum. Aralardaki 3'er tane krem ilmeğimizi yine krem ile örüyoruz. Şimdi tekrardan bir diğer modelimi yapacağım. Bakın yeşil ilmeğimi pembe ipimle öreceğim. Bir ilmek çıkarttım. İpimi şişime bir kere doluyorum. Aynı yerden bir ilmek daha çıkartıyorum. Arada 3 tane kremim var. 3 kremimi düz örüyorum. Yeniden çiçeğimi yapıyorum. Yeşil ilmeğimin içinden pembe ipim ile 3 ilmek çıkartıyorum. Araya 3 tane krem örüyorum. Yeşil ilmeğimin içinden pembe ipimle bir ilmeğin içinden 3 ilmek çıkartıyorum. Aradaki 3 ilmeğimi krem ile örüyorum. Tekrar yeşil ilmeğimin içinden pembe ipim ile bu şekilde 3 ilmek çıkartıyorum. Aradaki 3 kremimi düz örüyorum. Yeniden sonuncu çiçeğimi yapacağım. Yeşil ilmeğimin içinden 3 ilmek çıkarttım. Kalan 2 ilmeğimi düz örüyorum. Ön yüzde 7. sıramızı tamamladık. Arka yüzdeyiz hanımlar. Bu sıramızda da kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yanındaki bir krem ipim ile ters ördüm. 3 tane pembe ilmeğim vardı hanımlar burada. Üçünü birden şöyle şişime alıyorum. Pembe ipim ile 3 ilmeğin üçünü birlikte keserek örüyorum. Şu şekilde. Bakın. Üçünü birlikte tersten keserek ördüm. Aradaki 3 krem ilmeğimi yine krem ipim ile ters öreceğim. 3 tane pembe ilmeğimi de tekrar şöyle şişime alıyorum. Üçünü birden. Bu 3 ilmeğimin üçünü birlikte keserek örüyorum. Tekrardan devam ediyorum yine modelime. Aradaki 3 kremimi krem ipimle ters örüyorum. 3 tane pembe ilmeğimin üçünü birlikte tersten keserek örüyorum hanımlar. Şöyle aldım. Elime alayım pembe ipimi, daha rahat öreceğim. Şöyle. Aralardaki 3'er kremimizi yine krem ipimizle ters örüyoruz. 3 tane ön yüzde bir ilmeğin içinden 3 ilmek çıkartmıştık. Arka yüzde bu 3 ilmeği tersten kesiyoruz hanımlar. Bakın üçünü birlikte tersten keserek pembe ipimle örüyorum. Arada yine 3 kremim var. 3 kremimi ters ördüm. Bu 3 tane pembe ilmeğimi alıyorum. Şöyle şişime aldım. Üçünü birlikte tersten keserek ördüm. Tekrar arada 3 tane kremim vardı. 3 kremimi örüyorum. Tekrar bakın son 3 pembe ilmeğime geldim. Son çiçeğim. Bunu da pembe ipim ile tersten keserek ördüm. Tekrardan hanımlar şöyle krem ipimi elime aldım. Kalan 3 ilmeğimi krem ile ters ördüm. Modelimizde hanımlar ön yüzde ve 9. sıradayız. Modelimiz toplam 10 sıradan oluşuyor hanımlar. Şu an 9. sıradayız ön yüzde. İlmeklerimizin hepsini sıra sonuna kadar krem ipimle düz öreceğim 9. sıramda. Model 10 sıradan oluşuyor ve 9. sıramızda ilmeklerimizin hepsini ön yüzde sıra sonuna kadar düz örüyoruz. Bu şekilde. Sonuncu ilmeğimi de yine düz ördüm. Arka yüzdeyim ve modelimin 10. sırasındayım hanımlar. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Arka yüzde de ilmeklerimin hepsini krem ipim ile 10. sıramda
ters olarak örüyorum. Böylece hanımlar birinci modelimizi bitirdik. Sonuncu ilmeğimi de yine ters ördüm. Şimdi geri dönüyoruz hanımlar. Bakın ilk modelimiz bitti. İlk çiçeğimiz bu şekilde tamamlandı. Şimdi ilk modeli nasıl yaptıysak aynı sıralamalarla hemen buradaki ikinci modeli başlatacağız. İlk modeli yeşil ile başlamıştık hanımlar. Modelin birinci sırasında ilmeklerimizin tamamını bu şekilde düz örmüştük. Böyle. İlk 4 sırada hanımlar ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde ilmeklerimizi yeşil ipimizle örmüştük. Şimdi ön yüzde düz, arka yüzde ters. Tekrar ön yüzde düz, arka yüzde bir kere daha ters olacak şekilde yeşil ipimiz ile 4 sıra örelim gelelim. Evet hanımlar, ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde yeşil ipim ile 4 sıra ördüm geldim. 4. sıramızı bitirdik. Şimdi 5. sıramızda krem ipimizle devam ediyorduk. Krem ipimi aldım. İlk 2 ilmeğimi krem ipimle düz örüyorum. Ardından hanımlar öndeki 3 ilmek üzerinden işlem yapıyorduk. Tam ortadaki ilmeğimin 4 ilmek altına iniyorum. 1, 2, 3. Bakın kremli yere kadar geldim 4. Buradan uzunca bir ilmek çıkartıyorum ve öndeki 3 ilmeğimi örmeden sağ şişime aldım. Krem ilmeğimi 3 ilmeğin üzerinden atlatıyorum. Arada bir ilmeğim vardı. Tekrar öndeki 3 ilmeğim var. Ortanca ilmeğimin 4 ilmek altına inip uzun bir ilmek çıkartıyorum. Bu sıradaki 3 ilmeğimi örmeden sağ şişime aldım ve krem ilmeğimi 3 ilmeğin üzerinden atlatıyorum. Arada bir ilmeğim var. Modelimizin ön yüzde 5. sırasını bu şekilde yapıyoruz hanımlar. Şöyle arada bir ilmeğim var. Yeniden bu önde 3'lü ilmeğim var. Ortanca ilmeğimin 4 ilmek altına inip bir ilmek çıkartıyorum ve bu uzun çıkarttığım ilmeği önündeki 3 yeşilin üzerinden atlatıp arkada bırakıyorum. Arada bir kremim var. Yine aynı şekilde sıra sonuna kadar modeli tekrar ederek kuruyorum. Arada bir kremim var. Yeniden öndeki 3 ilmek üzerinden işlem yapıyorum. Ve son kenar ilmeğimi düz ördüm. Şimdi geri döndük. Arka yüzde 6. sıradaydık. 6. sıradayız. Bu sıramızda kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Hanımlar bu sırada ilmekleri ters öreceğim. Sadece ortadaki yeşil ilmeğimi örmeden sağ şişime alacağım. İlmekleri ters öreceğiz. Ve sadece 3 tane yeşilimiz vardı. Ortanca yeşili örmeden sağ şişimizi alıyoruz. 3 tane ilmeği ters örüyoruz. Ortanca ilmeği örmeden sağ şişimizi alıyoruz. Modelimizin 6. sırası da bu şekilde devam edecek hanımlar. 3 tane ters örüyorum. Ortadaki yeşilimi örmeden alıyorum. 3 ilmek ters örüyorum. Ortadaki yeşilimi örmeden sağ şişime aldım. Son 3 ilmeğimi de krem ipimle ters ördüm. Modelimizde hanımlar ön yüzde 7. sıradayız. Bu sıramızda da çiçeklerimizi kuracağız. Bu yeşil ilmekler üzerine. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yanındaki 2 ilmeğimi örüyorum. Tam buradaki yeşil ilmeğime çiçeğimi kuracağım. Alttan şöyle pembe ipimi getiriyorum. Yine bir ilmeğin içinden pembe ipim ile 3 ilmek çıkaracağım. Aralardaki 3 kremimi krem ipim ile düz örüyorum. Yeşil ilmeğimin içinden pembe ipim ile 3 ilmek çıkartıyorum. Aralardaki 3 kremimi krem ipimle düz örüyorum. Sadece yeşil ilmekler üzerine çiçeklerimizi kuruyoruz. Aradaki ilmekleri de pembe ipimiz ile örüyoruz. Bir ilmeğin içinden 3 ilmek çıkartıyoruz pembe ile. Bakın şu birinci ilmeğin ipimi doluyorum. Aynı yerden bir ilmek daha çıkarttım. 3 ilmek oldu. Aradaki 3 kremimi ördüm. Son çiçeğimi de aynı şekilde yapıyorum. Son 2 ilmeğim krem ile örülüyor. Bu şekilde. Geri dönüyoruz. Arka yüzde modelimizde hanımlar 8. sıradayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yanına bir ilmek ters ördüm. Bu 3 tane pembe ilmeğimin 3'ünü birlikte şöyle kenarda olduğu için çaprazlamasına aldım pembe ipimi. 3'ünü birlikte tersten keserek örüyorum. Aralardaki 3 ilmeğimi de krem ipimle ters örüyorum.
Pembe ilmeklerimizin hanımlar üçünü birlikte tersten keserek örüyoruz. Şöyle üçünü birden şişime aldım. Keserek örüyorum. Tersten kesiyorum. 3 tane kremimi arka yüzde ters örüyorum. Arka yüzde modelimizin 8. sırasını böyle yapıyoruz. Hanımlar ilk modeli nasıl yaptıysak ikinci modeli de aynı şekilde yapıyoruz. Hani bu bölümü niye gösterdim? Hemen açıklama yapayım. Bu tarz modellerde ilk modeli yapıp bırakınca bazen yorumlar geliyor. Hani keşke ikinciyi de gösterseydiniz, yapamadık, takıldık, kaldık orada diye. Hani yapamayan hanımlar da olabilir. Onları da düşünerekten buraları tekrardan gösteriyorum. Yeniden 3 tane kremimi ters ördüm. Bu üçlü pembe ilmeğimin üçünü birlikte tersten keserek örüyorum. Yeniden arada 3 kremim var. Ters ördüm. Son çiçeğimin ilmeklerini de yine tersten keserek örüyorum. Kalan 3 ilmeğimi de bu şekilde krem ipimle örüyorum. Modelimiz 8. sırayı tamamladık. Şimdi 9. ve 10. sırayı yapacağız. Yine bu sırada hanımlar krem ipimizi kullanacağız. Renk ipleri kullanmayacağız. Ön yüzdeyiz. İlmeklerimizi ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde öreceğiz. Böylece modelimizde 10. sıramız tamamlanmış olacak. Hemen ardından hanımlar tekrardan modelin 1. sırası, 2. sırası diye sil baştan başlayacağız. Bakın. 3. çiçeklerimizi yapacağız. O sırada 3. çiçeklerimizde hanımlar sizlere ilk 2 çiçeğimizde olduğu gibi tamamlayalım, gelelim. Sonra birlikte bilek bölümüne geçelim. Evet hanımlar, ben 3. modelimi de tamamladım. Geldim 10 sıra ördüm 3. modelimi de yine diğer ilk 2 modelim gibi. Şimdi bilek ayrımı yapacağız. Öncesinde 2 diş haroşa örmemiz gerekiyor hanımlar. Ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde ilmeklerimi örerek haroşalarımı oluşturacağım. Şu anda ön yüzdeyim. Yine ilmeklerimi düz örüyorum. Sıra sonuna kadar. Bu aşamada hanımlar artık bu renkli iplerimi de kesip arkaya düğümledim, bağladım. Çünkü patiğin devamında krem ipimizle devam edeceğim örmeye. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi haroşa olduğu için düz örüyorum. Şimdi geri döndüm, arka yüzdeyim. Arka yüzde de yine ilmeklerimi düz öreceğim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Tekrar düz örüyorum. Bakın ön yüze bu şekilde haroşa düşmüş oluyor hanımlar. Devam ediyorum yine hepsini düz, yani haroşa olarak örüyorum. Bu şekilde. Ön yüze hanımlar böylece bir diş haroşamız oluşuyor. Sonuncu ilmeğimi de yine düz ördüm. Şimdi geri dönüyorum. Tekrar ön yüzdeyiz. Burada hanımlar 2 diş haroşamız olması gerekiyor. Bir diş haroşayı ördük. Şimdi buraya bir diş haroşamızı daha örelim, gelelim. Ardından bilek ayrımını yapalım. Evet hanımlar, bir diş haroşa daha ördüm geldim. Bakın 2 diş haroşam oldu. Şişimizde 26 ilmeğimiz var. Bilek ayrımını yapacağız hanımlar. Kenarlarına 13'er ilmek ayıracağız. 28 ilmek yapanlar 14'er ilmek, 30 ilmek yapanlar da 15'er ilmek ayıracaklar. Yine haroşa örgüye devam edeceğiz. İlk 13 ilmeğimi öreceğim. Bakın 3 oldu. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13. ilmeğimi örerken şu öndeki ilmeği yer değiştirerek öreceğim. Bakın şöyle yer değiştirdim. Yer değiştirdim ilmeğimi. 13. ilmeğimi bu şekilde ördüm. Bilek ayrımında, yani burada ilmekleri yer değiştirme sebebimiz şu. Bilek ayrımı daha sıkı ve sağlam oluyor. Şimdi hanımlar patiğimizde arka bölüme geçtik, yanlara. Önce bu sağ kenarı yapacağız. Sonra da sol kenarı yapacağız. Hanımlar yedek işiniz varsa ilmekleriniz şişte bekleyebilir. Yedek işiniz yoksa da ilmeklerin içinden bir tığ yardımıyla ip geçirebilirsiniz. Ya da aynı şişle örmeye de devam edebilirsiniz. Benim yedek şişim olduğu için buradaki ilmeklerim şişimde beklesin. Ben önce sağ kenarımı yapacağım. Sonuncu ilmeklerimi ördüğüm için ilk ilmeğimi örmeden alıyorum ve ilmeklerimi haroşa, yani düz olarak öreceğim. Sıra sonuna kadar öreceğim hanımlar. Sadece haroşa örgüden oluşan yanları yapıyoruz. 13 ilmek üzerinden örüyoruz. Bu şekilde. Şimdi geri dönüyorum. Bakın burada bir diş haroşamız oluştu. Normalde 3 diş haroşa görünüyor ama ilk 2 diş haroşamızı ön bölümü yaparken örmüştük. Onun haricinde onu saymıyoruz. Onun haricinde bir diş haroşam oluştu. Ben bu patiğin üç kenarlarına 15'er diş, 15'er sıra haroşa ördüm hanımlar. Benim elimin ölçülerine göre tam geldi. 15 sıra haroşayı sayarken şu ilk 2 haroşayı saymadım. Bunu da sayarsak 17 olacak. Hemen şöyle ölçerek yapın hanımlar bu aşamada. Bakın. Ayağınızın parmak uçlarınızdan itibaren şöyle arkayı tutacaksınız. Yanını patin ayağınızın şu kenarına gelene kadar örmeniz gerekiyor. Ölçü
alırken biraz da esneterek alın. Haroşa örgünün esneklik payı var çünkü. Şimdi hep birlikte bu sağ kenarımızı örelim gelelim. Ardından sol kenara başlayalım. Evet hanımlar, patiğimin sağ kenarını ördüm geldim. 15 diş haroşam var. Şu ilk iki haroşayı da sayacak olursak 17 oldu burada. Şimdi burada sağ tarafta kesimimiz hanımlar 15 haroşamdan sonra şöyle geri dönüyorum. Arka yüzde kesim yapacağım. İlmeklerimi ikişer ikişer toplayarak keseceğim. Gevşek bir kesim yapalım hanımlar. Çünkü patiğimizin topuğunu yaparken bu kesim yerlerinden ilmekler çıkararak öreceğiz arkayı. İlmekleri rahat çıkartabilelim diye gevşek kesim yapmamız önemli. Bu şekilde ikişer ikişer ilmeklerimi toplayarak kesimimi yapıyorum. Son bir ilmeğim kaldı. Bunu da kestim. En son hanımlar buraya şöyle 2 tane zincir çekip ipimi de keseceğim. Şuradan makasımı alıyorum. Şimdi sol kenarı yapacağız. İpimi hanımlar bu bilek bölümünden ekleyerek sol kenara başlayacağım. Yine haroşaya devam edeceğiz hanımlar. Sağ kenarı nasıl yaptıysak sol kenarı da aynı şekilde yapacağız. Hemen 2 ilmek ördükten sonra ipimin ucunu burada şöyle kendisine bağlayayım. Sağlam olsun burası. İlmeklerimi haroşa olarak örüyorum hanımlar yine. Arka yüzdeyim. Arka yüzde de yine ilmeklerimi haroşa örüyorum. Sağ kenara 15 diş haroşa yapmıştım. Sol kenarda yine 15 olacak. Siz sağ kenara kaç tane yaptıysanız sola da aynısını yapın. Şu ilk iki diş haroşayı saymıyorduk. Bakın bir diş haroşam oldu. Burayı 15 diş haroşaya tamamlayıp geleceğim hanımlar. Sizler de örün gelin haroşalarınızı, sonra patiğimizin taban bölümüne başlayalım. Evet hanımlar, 15 diş haroşamı ördüm geldim. Bu sol kenarda da ön yüzde kesimimizi yapacağız hanımlar. Şöyle ki ilmeklerimi ikişer ikişer toplayarak keseceğim. Yine gevşek bir kesim yapacağız. Sıkı değil. Bakın bu şekilde ikişer ikişer ilmeklerimi topluyorum. Sonuncu ilmeğimi de aldım. Bunu da kestim. Şimdi hanımlar, burada artık ipimi kesmeyeceğim. Yani kenar ilmek yerlerinden ilmekler çıkaracağız. Hani videonun başında da dediğim gibi bu bölümde misinalı şiş kullanabilirsiniz. Fakat ben misinalı şişleri kullanamadığım için böyle kısa şişlerle bu bölümü yapacağım. Yani kenar ilmek yerlerine girerek ilmekler çıkaracağım. İlk ilmeğim burada. Bakın. Hemen sıradaki kenar ilmek yerine girerek ilmeğimi çıkartıyorum. Bakın, ilmeğin iki kanadına birden girip ilmek çıkarttım. Sırasıyla bu kenar ilmek yerlerinden ilmekler çıkaracağız hanımlar. Sayarak gidelim. 3, 6, 7 ilmeğim olmuş. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Renkli bölümlere geldik. Burada 2 tane yeşil, 3 tane krem kenar ilmek yerleri var. 2 tane yeşil krem kenar ilmek yerine girerek 2 tane yeşil olan yerden ilmek çıkartıyorum. 22 ilmek oldu. 3 tane de krem olan bölüme giriyorum. 2 yeşil, 3 kreme girerek ilmekler çıkarıyoruz. 25 ilmek oldu. Devam ediyorum. Şu 26, şuradan şu 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ve 42. 42 ilmeğimi bu kenardan çıkarttım hanımlar. Patik burnuna geldik. Bu bölümde 8 ilmek olarak başlamıştık. 8 ilmek başladığım yerden 8 ilmek çıkaracağım geri. Burun kısmında başlangıç yerim biraz sık olduğu için hanımlar, bu bölümde şöyle tığımdan yardım alarak ilmeklerimi çıkartmaya çalışacağım. Hemen ilk başlangıç yerimiz burada. Buraya da bir sık olsun diye düğüm atmıştık. Tam da düğüme denk geliyor. Biraz sık ama
tığım ile ilmeğimi çıkartıp şöyle bir diğer şişime takıyorum. Sırasıyla hanımlar ilmek çıkartıp şişimize takıyoruz. Bakın 2 oldu. Burada da yine başlangıç yerinde ilmeğin 2 kanadına birden girerek ilmek çıkartıyoruz ve şişimize takıyoruz. 6 ilmek oldu. 7 ve bir ilmek de son kenar ilmek yerinden ilmeğimi çıkarttım. 8. Şimdi diğer kenardan da 42 ilmek çıkaracağım. Diğer taraftan 42 idi. Buradan da 42 çıkaracağım hanımlar. Her iki şişteki ilmek sayısı da eşit olacak. Hanımlar bu aşamada siz bu haroşa sayılarını fazla yaptıysanız ilmek sayılarınız 43, 44, 45 olabilir. Az yaptıysanız da hanımlar 40 olabilir, 39 olabilir. Tamamen bu arka haroşa sayısına göre ilmek sayıları da değişiklik gösterecektir. Şimdi diğer taraftan sırasıyla bir diğer şişime aldım. İlmeklerimi çıkarıyorum. Bakın hanımlar sırasıyla krem kenar ilmek yerlerine giriyorum. Buralardan ilmeklerimi çıkartıyorum. Bakın 6 ilmeğim oldu. 7. 8. şu 9. ilmeğim. Bu aşamada hanımlar diğer tarafta 2 tane yeşil 3 tane krem kenar ilmek yerinden ilmek çıkartmıştık. Burada da aynı şekilde çıkartmamız gerekiyor. Keza burası ip geçişlerinde ben sonuncu ilmeklerimi ördüğüm için ilk ilmeklerimi örmeden alıyordu. Fakat buralarda bakın model kurulumda ip geçiş yerleri olduğu için kenar ilmek sayıları fazla görünebilir. Ama bu bizi şaşırtmasın. 2 tane yeşil kenar ilmek yerinden ilmek çıkaracağım. 2 tane yeşilden. İlmeğimi çıkartıyorum. Tekrar bir tane daha yeşil olan yere girip tekrar ikinci ilmeğimi çıkaracağım. 2 tane yeşil bölümden, 3 tane krem bölümden hanımlar. Şöyle bir, şu ikinci, şu da üçüncü hanımlar. İlmek sayıları eşit olsun diye bakın 2 tane yeşil olan yerden ilmek çıkarttım. 3 tane de krem olan yerden çıkaracağım sırasıyla. Şu birinci, şu ikinci, şu da üçüncü. Yine 2 tane yeşilden çıkaracağım. Şu 2 ve artık modelli bölüm bitti. Diğer ilmeklerimi normal bu şekilde çıkarmaya devam edeceğim. Bu şekilde sıra sonuna kadar hanımlar. Burada da yine 42 adet ilmeğimizi çıkarıp gelelim. Evet hanımlar buradan da bakın sırasıyla kenar ilmek yerlerinden toplam 42 ilmeğimi çıkarttım geldim. Şimdi geri dönüyoruz hanımlar. Patiğimizin tam olarak şu bölümünü yapıyoruz. Buralara yine haroşalarımızı öreceğiz. Haroşa olması için yine ilmeklerimi düz olarak örmeye devam edeceğim. Yine ilk ilmeğimi şöyle alıyorum, örmeden geçtim. Diğer ilmeklerimi haroşa olduğu için düz olarak örüyorum. Bu şekilde tamamen haroşa örgü örüyoruz buralarda. Hızlıca örüyorum hanımlar. Haroşa örgüden ibaret burası. Bu şekilde diğer uca kadar ilmeklerimizi öreceğiz. Yine alıyorum ilmeklerimi sırasıyla. Dediğim gibi hanımlar buralar misinalı şiş kullanılabiliyor fakat ben misinalı şişleri kullanamıyorum. Yani kullanmayı beceremiyorum. Bazen yorumlar geliyor. 2 şiş dediniz 4 şiş oldu. Hanımlar lütfen videoyu iyi dinleyin. Normalde 2 şiş fakat ben misinalı şiş bak becererek söylüyorum kullanamıyorum. Kesinlikle yadırgıyorum yani öremiyorum. Burun kısmına geldim. Burada da yine 8 ilmeğim vardı. Buradaki 8 ilmeğimi de örmeye devam ediyorum. Düz yani haroşa olarak. Bir diğer şişime geldim. Buradaki ilmeklerimi de düz olarak öreceğim. Sıra sonuna kadar. Bu şekilde hanımlar bu kenarımızda bir diş haroşamız olacak. Hani dediğim gibi ben 42'şer ilmek çıkarttım ama hani benim sayılarıma göre 42 çıktı. Belki sizinki 43-44 çıkabilir. Hani patiğin büyüklüğüne göre yaptığınız ölçüye göre bu sayılar tamamen değişiklik gösterebilir. Hani çünkü bazen şişinizin numarası, ipinizin kalınlığı, örgünüzün sıkılığı, gevşekliği tamamen bu sayıları etkileyebilir. Dediğim gibi siz mutlaka patiğinizi ayağınıza ölçün. Hani ayağınızın üzerine koyun, ölçün, o şekilde yapın. Çok daha iyi, güzel sonuçlar elde edebilirsiniz. Evet hanımlar ilmeklerimin hepsini sıra sonuna kadar ördüm. Şöyle geri döneceğiz. Döndüğümüzde hanımlar burada bakın kenarımızda bir diş haroşamız oluştu bile. Ben bu patiğimin şu kenarına toplamda bakın 1, 2, 3, 4 diş haroşa ördüm. Bir dişini birlikte yaptık. Şimdi buraya 3 diş haroşa daha örelim. Yani toplam 4 diş haroşamız olana kadar örelim. Daha büyük yapmak istiyorsanız şayet hanımlar arkası böyle daha yüksek olsun burası diyorsanız buraya 5-6 diş haroşa da örebilirsiniz. Şimdi bu kenarımızdaki haroşalarımızı örelim gelelim. Ardından
tabanımızı kesmeye başlayalım. Evet hanımlar, 4 diş haroşa olacak şekilde patiğimin bu kenarını ördüm ve geldim. Şimdi tabanımızı yapmaya başlayacağız. Öncelikle bu ilk şişimdeki 42 ilmeğimi yine haroşa olarak öreceğim. Burun kısmına kadar geleceğim. Sonra taban kesimini gerçekleştireceğiz. Öncelikle bu 42 ilmeğimi normal düz yani haroşa olarak öreceğim. Sırasıyla hanımlar ilmeklerimi örüyorum. Burun kısmına geldim. Patiğimin burnunda 8 adet ilmeğim vardı. 14 olana kadar yanlardan ilmekleri alarak artırma yapacağım. Yani artırma yapacağım derken bu tabandaki ilmek sayılarımız 14 olana kadar artacak. Öncelikle 8 ilmeğimi öreceğim. Şu 7, şu da 8. ilmeğim. Sonra hemen sol taraftaki şişimden bir adet ilmeğimi örerek orta kısma ekliyorum. Orta kısımda 9 ilmeğim oldu. İlmeğimi ekledikten sonra geri dönüyorum hanımlar. Bu aşamada ipimiz hep karşıda olacak ve ilk ilmeğimizi örmeden alacağız. İkinci ilmeğimi ördüm. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Buradaki 9 ilmeğimi ördüm. Yine şişimden bir adet ilmeğimi örerek orta kısma ekliyorum. Böylece orta kısımda 10 ilmeğim oldu. İlmek ekledikten sonra yine geri döndüm. İpim karşıda. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Öncelikle bu orta kısımdaki 10 ilmeğimi öreceğim. Haroşaya devam edeceğiz yine. Şişimden bir adet ilmeğimi örerek yine orta kısma ekledim. Ortada 11 ilmeğim oldu. Geri dönüyorum. İpim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Bu aradaki 11 ilmeğimi öncelikle öreceğim. Şişimden bir adet ilmeğimi daha örerek orta kısma ekliyorum. Ortada 12 ilmeğimiz oldu. 14 olana kadar bu işleme devam edeceğiz hanımlar. Yine ipim karşıda ve ilk ilmeğimi örmeden aldım. Öncelikle orta kısımdaki 12 ilmeğimi örüyorum. Tekrardan şişimden bir adet ilmeğimi örerek yine orta kısma ekledim. Orta kısımda 13 ilmeğimiz oldu. Geri dönüyorum. Yine ipim karşıda ve ilk ilmeğimi örmeden aldım. Tekrar bu ortadaki 13 ilmeğimi öreceğim. Şu 13. ilmeğim ve yeniden şişimden bir adet ilmeği örerek orta kısma ekliyorum. Ortada 14 ilmeğim oldu. Artık 14 ilmek üzerinden hanımlar patiğimizin tabanını bu şekilde öreceğiz. Yapacağımız işlem şöyle. Bu aşamada tabanımızda son bir ilmek kalana kadar öreceğiz. Yani ilk 13 ilmeğimizi öreceğiz hanımlar. Yine ipimiz karşıda olacak ve ilk ilmeği örmeden alacağız. Şimdi tabanımdaki ilk 13 ilmeğimi öreceğim. Sayarak gidelim. 3, 6, 7 olmuş. 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14. ilmeğimi örerken hemen yan taraftaki şişimden de bir ilmek alıyorum. İkisini birlikte keserek örüyorum. Geri döndüm. Kesimden sonra geri dönüyoruz. İpim karşıda ve ilk ilmeğimi örmeden aldım. Tekrardan ilk 13 ilmeğimi öreceğim. Yani bu taban bölümünde son bir ilmek kalana kadar öreceğim. Sonuncu ilmeğimi örerken şişimden de bir ilmek alacağım. İkisini keseceğim. Bakın sonuncu ilmeğim kaldı. Bunu örerken şişimden de bir ilmek alıyorum ve ikisini birlikte keserek örüyorum. 14. ilmeğimizi örerken kesim yapıyoruz. Yeniden geri döndüm. İpim karşıda. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Tekrardan ilk 13 ilmeğimi öreceğim. Yani son bir ilmek kalana kadar öreceğim. Bakın burada son bir ilmeğim kaldı. Bunu örerken yine şişimden bir ilmek alıyorum. İkisini keserek örüyorum. Tekrar geri dönüyorum. Yine ipim karşıda. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 13 ilmeğimi öreceğim. On 14. ilmeğimi örerken şişinden de bir ilmek alıyorum. İkisini birlikte keserek örüyorum.
Kesim yaptıktan sonra geri döneceğiz. Sırasıyla hanımlar bu kesimlerimize devam edeceğiz. Bu ilmekler bitene kadar. Biz bu kesme işlemini sağ ve sol şişimizdeki ilmeklerimiz bitene kadar yapacağız. Buraya kadar devam edeceğiz. Şimdi patiğimizin tabanını 14 ilmek üzerinden sizlere tarif ettiğim gibi örelim gelelim. Evet hanımlar, patiğimin tabanını 14 ilmek üzerinden ördüm ve geldim. Şimdi sadece tabanımda kullandığım 14 ilmeğim kaldı. Diğer ilmeklerim bitti. Şimdi arka bölümünü yapacağız. Arka bölümünü de 14 ilmek üzerinden yapacağız hanımlar. Bakın bu şekilde. Patimizin arkası böyle olacak. Öncelikle yine ipim karşıda ve ilk ilmeğimi örmeden aldım. Son 2 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi öreceğim. Bu bölümde de yine haroşaya devam ediyoruz. Bakın burada son 2 ilmeğim kaldı. Son 2 ilmeğimi keserek örüyorum. Şişimde 13 ilmeğim kaldı. Ve sıradaki kenar ilmek yerlerine girerek ilmek çıkaracağız. Bakın hanımlar, ilk kenar ilmeklerim burada. Hemen şurası. İlmeğin iki kanadına birden girerek bir adet ilmek çıkartıyorum. Tekrar 14 ilmeğim oldu. Bu şekilde patiğimizin arka bölümü bu kenarlara eklenmiş oluyor. Geri dönüyorum. İpim karşıda ve ilk ilmeğimi örmeden aldım. Yine son 2 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi haroşa yani düz olarak öreceğim. Bakın yine son 2 ilmeğim var. İkisini birlikte keserek örüyorum. Bu tarafta ilmek çıkartırken geri dönüyoruz. Sağ tarafta ilmek çıkartırken ön yüzden ilmek çıkarıyoruz. Bakın buradaki kenar ilmek yerine giriyorum. Sıradaki kenar ilmek yerime girdim. Bir adet ilmek çıkarttım. Yeniden 14 ilmeğim oldu. Şimdi diğer ilmeklerimi öreceğim. Son 2 ilmek kalana kadar. Bu bölümde son 2 ilmek kalana kadar örüyoruz. Son 2 ilmeği kesiyoruz. Sıradaki kenar ilmek yerinden ilmek çıkartıyoruz. Son 2 ilmeğimi keserek örüyorum hanımlar ve sıradaki kenar ilmek yerine girdim. Buradan bir adet ilmek çıkarttım. Şimdi geri dönüyorum. İpim karşıda ve ilk ilmeğimi örmeden aldım. Tekrardan son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın son 2 ilmeğimi yine keserek örüyorum. Sağ taraftan ilmek çıkartırken ön yüzde çıkarıyorduk. Ön yüze döndüm ve sıradaki kenar ilmek yerine girerek buradan da şöyle bir adet ilmeğimi çıkarttım. Patiğimizin arkası böyle yapılıyor hanımlar. Arkasını örerken yanlardaki kenar ilmek yerlerine de eklemiş oluyoruz ilmek çıkararak. Son 2 ilmeğimi tekrar kesiyorum ve sıradaki kenar ilmeklerim burası. Buraya girip böyle bir adet ilmek çıkarıyorum. Şimdi geri döneceğiz hanımlar. Tekrar son 2 ilmek kalana kadar örüp son 2 ilmeği keseceğiz. Sıradaki kenar ilmek yerinden ilmek çıkaracağız. Tekrar aynı işlemi diğer tarafta da tekrarlayacağız. Biz bu işleme son kenar ilmek yerlerine kadar, bakın sonuna kadar, buraya ve buraya kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte patiğimizin arka bölümünü sizlere tarif ettiğim gibi örelim gelelim. Evet hanımlar, patiğimin arka bölümünü son kenar ilmek yerlerine kadar bu şekilde tamamladım. Geldim. Şimdi yapacağımız işlem şöyle. İlmeklerimi ikişer ikişer toplayarak keseceğim. İkişer ikişer ilmeklerimi toplayacağım. Yine çok sıkı bir kesim yapmayalım hanımlar. Patiğimizin bu ayak kısmı olduğu için ayağımız gidecek bu bölümden. Biraz esnek olsun. Son 2 ilmeğim kaldı. Bunu da kestim. Bu aşamada hanımlar hemen burada tümsek bir görüntü oluşmasın diye dibine tekrar şöyle sık iğne yapar gibi batıyorum. Bunu burada düzledim. Sonra buraya bir tane bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Hemen ipimizi gizleyelim hanımlar. Sonra bakalım patiğimizin arka bölümüne birlikte. Bir de kenar oyamız var. Dilerseniz böyle sade de kullanabilirsiniz. Ya da benim gibi kenar oyası yapmak isteyenler de olursa nasıl yaptığımı sizlere göstereceğim. Şöyle ipimizi arka ilmek aralarından şöyle geçirerek gizliyoruz. Evet bakın patiğimizin arka bölümü bu şekilde. Görüntü itibariyle de patiğimiz böyle. Bakın gayet esnek, ayağı saran bir model. Bu şekilde. Hanımlar bir de patiğime böyle kenar oyası yaptım. 2 sıradan oluşuyor kenar oyamız. İlk sırasında yeşil, ikinciyi de pembe ipim ile yaptım. Öncelikle şöyle bir tane ilmek oluşturacağım. Bu şekilde bir adet ilmek oluşturuyorum. Sonrasında hanımlar bu topuğumuzu kestiğimiz yerden şuradan şöyle batarak ilmeğimi buraya sabitliyorum. Kenar oyamın ilk sırasında hanımlar yapacağımız işlem sadece sık iğne. Hemen öndeki kenar ilmek yerine batıyorum. İlmek çıkarttım. Sık iğnemi yapıyorum. Gevşek bir sık iğne yapalım hanımlar. Sıkı yaparsak ayağımıza patiğimiz girmez. Patiğimizin boğaz kısmı dar olur. Bu nedenle bakın ilmeklerim tığımda gevşek duruyor bu şekilde. Kenar oyamızın ilk sırasında yapacağımız işlem sadece gevşek bir sık iğne.
Bu şekilde. Hanımlar, patiğimizin çevresini bu şekilde dolanalım gelelim. İlk başladığım yere kadar sık iğnemi yaptım hanımlar. Sonra buraya yine bir tane zincir çekip yeşil ipimi de kesiyorum. Ben ipimin ucunu önce gizleyeceğim. Sonra kenar oyamızın ikinci sırasını yapacağız. Şöyle arka ilmek aralarından geçirerek yeşil ipimin ucunu da gizliyorum. Bu modelli tarafta da hanımlar çiçek yaptığımız, kestiğimiz, eklediğimiz ipleri de yine bu şekilde gizlemeyi unutmayalım. Şimdi kenar oyamın ikinci sırasını yapacağım. Yine pembe ipimle şöyle bir tane ilmek oluşturuyorum. Bitirdiğimiz yerden bu şekilde sabitliyorum. Bu defa da ters sık iğne yapacağız hanımlar. Yani geri geri gideceğiz. Bir öne değil bir geriye. Bakın, bir gerideki yeşil sık iğnenin içine batarak bir ilmek çıkartıyorum ve tığımdaki 2 ilmeği topluyorum. Bir gerideki sık iğnemin içine batarak bir ilmek çıkartıyorum ve tığımdaki 2 ilmeği topluyorum. Geri geri gidiyoruz hanımlar. Ters sık iğne yöntemiyle kenar oyamızın ikinci sırasını yapıyoruz. Bu şekilde bakın, bir geriye geliyorum. Sık iğnenin içine batarak ilmek çıkartıyorum ve tığımdaki ilmekleri topluyorum. Kenar oyamızın ikinci sırası da bu şekilde yapılacak hanımlar. Böyle ilk başladığımız yere kadar oyamıza, buraya kadar patiğimizin çevresini dolanıp gelelim. Evet hanımlar, sık iğnemi gördüğünüz gibi ilk başladığım yere kadar yaptım. En son buraya bir tane de zincir çekip pembe ipimi de kesiyorum artık. Patiğimizi böylece tamamladık. Hemen bu pembe ipimin ucunda yine gizleyeceğim. Sonra birlikte manken ayağımıza giydirip patiğimize bakalım. Şöyle. Bu şekilde ipimizi de gizledik. Evet hanımlar, patiğimiz bitti. Şeklimiz, görüntümüz bu. Hemen manken ayağıma da giydireceğim. Manken ayağım 37, 38, 39 için uyumlu, standart boy. Ona göre ölçümü de anlayacaksınız zaten. Ben çok beğenerek yaptım hanımlar. Çok severek yaptım. Çok güzel bir patik oldu. Çeyiz için de çok uygun. 5 diş patik bilmeyen hanımlar için de iyi bir fikir oldu diye düşünüyorum. Evet, patiğimizi ayağımıza giydirdim. Bakın hanımlar. Patiğimiz bu şekilde, esneklik payını da yine göstereyim. Şöyle. Gayet esnek, ayağı saran hoş bir model. Tabanımız, patiğimizin topuk kısmı yine aynen bu şekilde. Modelimiz bu. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.